Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. 15 Haziran geldi çattı. FED toplantısı bu akşam Türkiye saatiyle 21.00'da 9'da gerçekleştiriliyor. Faiz kararı gelecek. Tabii ki 9.30'da gelen açıklamalar da önemli olacak. Piyasalar son 1-1,5 haftadır zaten FED'i fiyatlıyor. Peki neler bekliyoruz? Konuşacağız. FED'den sonra piyasalarda neler olacak konuşacağız. Bu akşama dikkat diyorum ama başta dedim ki Asya krizi vuracak dedim. Bunu niçin dedim arkadaşlar? Herkes sol tarafa doğru bakıyor. Yani Fed'e doğru bakıyor. Dünyadaki enflasyona bakıyor. Türkiye'deki enflasyona bakıyor. Amerika'daki enflasyona bakıyor. Fed'in artıracağı faiz oranlarına bakıyor. Ama sağ tarafı görmüyor. Sağ tarafta inanılmaz şeyler oluyor Asya tarafında. Dikkat diyorum, dikkat diyorum. Orada inanılmaz şeyler oluyor. Az sonra detaylandıracağım. Hiç beklenmedik bir yerden darbe yiyebiliriz arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, her videoda 2 tane takipçime, 2 tane aboneme hediye veriyorum. Kendi kullandığım stratejileri her videoda hediye ediyorum. Sizler de videoyu beğenip aşağı bir tane yorum bırakıp kanala da abone olursanız bu hediye etkinliğine katılabilirsiniz. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Stratejiler güzel. Ben kullanıyorum. Hatta piyasalardaki en güzel stratejiler diyebilirim arkadaşlar. Bunu da sadece her videoda sizlere hediye ediyorum. Her videoda bu devam edecek. Şimdi arkadaşlar, herkes FED'e odaklandı. Küresel piyasalarda FED fırtınası esiyor. Geçen hafta Cuma günü ABD tarafından gelen enflasyon rakamı tabi rekor kırdı. Rekor kırmasıyla beraber FED'in sert bir faiz artıracağı fiyatlaması piyasalarda konuşulmaya başlandı. Tabii ki piyasalar bu enflasyon rakamından önce 50 bas puanı bekliyordu. Geçtiğimiz zaten toplantılarda Powell çıktı, açık ve net bir şekilde dedi ki ben 50 bas puan gelecek toplantıda da artıracağım dedi, artıracağız dedi. Şimdi FED çok karmaşık bir kurum değil arkadaşlar. Genellikle istenileni veren bir kurum. Şu ana kadar 50 bas puan dedi. Yani enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi, işte 75 bas puan artırırlar mı, 100 bas puan artırırlar mı gibi piyasalarda soru işareti oluşturmaya başladı. Bunun tabi başlıca sebepleri var. İşte FED üyeleri çıkıp diyor ki işte 75 bas puan artırılmalı, enflasyon koptu gidiyor vesaire deniyor. Ama piyasalar şu ana kadar 50 bas puan bekliyordu. Ben şunu söyleyeyim, 50 bas puan bir artırım bekliyorum. Hani 75 bas puan bu toplantıda olmayacaktır diye düşünüyorum. Gelecek toplantılarda mı 75 ve 100 bas puan konuşulmaya başlanacak. Yani dolar fırtınası dünyada esmeye başlayacak. Para dolara kaymaya devam edecek. 75 bas puan gelir mi? Gelirse gerçekten sürpriz olur. Geçmişe dönüp baktığımızda Fed'in hamlelerine son 3-4 yıldır hiçbir şekilde sürpriz yapmadı. Bir 2016-2017'de bir sürpriz yapmıştı. Onun dışında genellikle söylediğini yapan, istenileni veren bir kurum. Çok fazla kapalı bir kurum değil, kapalı bir kutu değil. Daha çok öncesinde görebiliyoruz yapacağı hamleleri. Ama baktığımız zaman FED arkadaşlar, şöyle de bir ayrıntı var. FED'in bünyesinde tabii en başta işte FED başkanı, FED yardımcıları vesaire geliyor. Onlar genellikle kendi bildiklerini okuyorlar. Bir de onlardan sonra FED üyeleri geliyor. İşte FED üyelerinin söyledikleri de tabii önemli. Onlar şimdi 75 baz puan diyor. Bir de FED bünyesinde çalışan ekonomistler var. Bunlar genellikle 300 taneden fazla oluyor ve dünyanın her yerinden insanlar oluyor. Bunlar uzman olabiliyor, analist olabiliyor, ekonomist oluyor. FED bünyesinde çalışıyorlar. 300'den az olmuyor, 500'den de genellikle fazla olmuyor. Bunlar da görüşlerini FED'e bildiriyorlar. Şimdi bu insanların, özellikle FED üyeleri ve FED bünyesinde çalışan ekonomistler enflasyonun durdurulamayacağını, en azından %85, %90'ı öyle düşünüyor. Bu toplantıda bile 75 baz puan artırılması gerektiğini söylüyorlar. Muhtemelen Powell 50 baz puan artıracak ama gelecek toplantılarda bu 75 ve 100'e çıkacak. Yani dünyada dolar değerlenmesi geliyor arkadaşlar. Küresel olarak bir dolar değerlenmesi göreceğiz. Ama bu herkesin gördüğü. Yani işte bugün FED kararı açıklanacak, açıklamalar gelecek, böyle piyasalar bir karışacak, düşecek, çıkacak, aşağı inelemeler, yukarı inelemeler. Ama piyasa sonradan gene toparlayacak, FED'in vereceği mesajları fiyatlamaya başlayacak ki şahin mesajlar gelecek büyük ihtimalle. Çünkü bu enflasyonun durdurulacağını ben düşünmüyorum. Gelecek toplantılarda vitesi, dozajı yükseltecekler. Ama herkes FED'e bakıyor. Herkes FED'in şahin konuşmasına odaklanmış durumda. Evet, çok önemli. Piyasalar adına çok önemli. Ama bir şey gözden kaçırıyoruz arkadaşlar. Nedir o? Japon yeni arkadaşlar. Asya'dan. Japon yeni geçtiğimiz günlerde 135 ve üstünü test etti.
Ya bu ne demek biliyor musunuz? Bakın 2022 yani Nisan'da, Şubat Nisan aylarında, yani bundan 2-3 ay önce 115 seviyelerindeydi. Bu seviyeler kırıldı Fed'in faiz artırmasıyla beraber. Çünkü Japonya Merkez Bankası şu an stabil duruyor, boş. Ve Japon yeni inanılmaz derecede değer kaybetmeye başladı. Şimdi tabii bunlar gündem olmaya başladı. Japonya'da kendi Japonya Merkez Bankası Başkanı da çıktı, dedi ki Japon yenindeki keskin değer kaybını arzu etmediklerini, bunun ekonomi için iyi olmadığını dile getirdi ve işte birçok açıklaması var. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de bununla ilgili açıklamalar yapacak. Şimdi herkes sol tarafı, FED vesaire odaklanmışken Japon yeni inanılmaz derecede değer kaybediyor. Şimdi Japon yeninin değer kaybetmesi bizim için niye önemli? Japonya Merkez Bankası arkadaşlar FED'den sonra gelen en büyük merkez bankalarından bir tanesi. Böyle bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesi bir krize yol açabilir. Şu anki Japonya'nın bulunduğu seviyeler arkadaşlar 134'lü seviyeler. Bakın 2001'de 134'ü gördü. Buradan geri çekildi 135'ten, 135 seviyelerden. Şu an 2001-2002 rekorunu da tazeledi Japon yeni. Ufak bir geri çekilme var ama tam anlamıyla bir geri çekilme yok. 97-98'lerde 145'leri görmüş. Zaten 97-98 Büyük Asya krizinin yaşandığı tarih. Yani 135 ve üstü Japon yeninde kriz demek arkadaşlar. Bakın burada oluşabilecek bir kriz Asya'daki tüm ülkeleri krize sokabilir ki bu dünyanın başına gelebilecek şu anki senaryolarda en kötü bir şeydir. Şu an Asya göz göre göre Japonya öncülüğünde krize giriyor arkadaşlar. Buradan inanılmaz haberler gelebilir. Bakın 1-2 hafta içerisinde, birkaç ay içerisinde Japonya'da gerçekten bir kriz alarmı çıkabilir ve Asya'da işler yolundan çıkabilir. Japonya Merkez Bankası sert faiz artımlarına başlayabilir ki bu küresel piyasalarda sert satışlara neden olur. Öncelikle Asya'da başlayan satışlar borsalarda tüm dünyayı tetikler. ABD borsalarına sıçrar çünkü bu bir domino etkisi yaratır. VIX Korku Endeks dediğimiz endeks yukarılara fırlar. Zaten şu an kripto paraların vesaire satış yemesinin sebebi, bakın hem FED var hem de görülmeyen tehlike. Yani büyük paranın gördüğü Japonya'daki bu değer kaybı var. Japonya'da başlayacak bu kriz arkadaşlar bizim TL varlıkları üzerinde de inanılmaz bir baskı kurabilir. Hatta herkes böyle işte FED faiz artırıyor, işte enflasyon Türkiye'de yükseldi vesaire derken bizdeki devülasyonu, bizdeki TL'deki değer kaybını eğer ki yaşanırsa Japonya'nın tetikleyebilir arkadaşlar. Bir de Japonya Merkez Bankası çıkıp üstüne faiz artırmaya başlarsa işler iyice yolundan çıkabilir. Çünkü Japonya bakın en son kriz 97-98'lerde yaşandı. Sonra sarsıntılar oldu ama tam anlamıyla bir kriz vesaire oluşmadı. Yani Japonya baktığımız zaman aslında krizleri de uzak bir ülke. En son 90'larda bir kriz yaşadı. Hani Amerika falan baktığımız zaman 2008'de mortgage krizini yaşadı. 2015-2016 dünyada oluşan Rusya'da oluşan krizlerin müdahale etti. İşte o Rus rublesindeki, ondan sonra 2018'de Ağustos ayında Türkiye'deki o Rahip Brunson krizindeki krizinden sonra tamam o krizi tetiklediler. Trump tweet attı vesaire ama daha sonra böyle ortamı yatıştıracak açıklamalar yaptı. Çünkü bir dünyada başlayan, bir ülkede başlayan bir kriz bir anda dünyayı sarabiliyor. Yani bir borsada bir şeyde başlayan kriz bir anda domino etkisi yaratabiliyor ve finansal piyasalarda huzursuzluk yaratabiliyor. Zaten sıcak para da huzursuzluğu sevmez. Domino etkisi yaratabiliyor. O yüzden Japonya krizlere de uzak bir ülke. Nasıl yani ani tepkiler verebilir yöneticileri vesaire. Japonya'nın geldiği noktalar gerçekten beni korkutuyor. 135 üstü günlük kapanışlar kriz demek arkadaşlar. 145'leri doğru hızlı bir savrulma demek. Bu da Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın çıkıp hızlı bir faiz artırması demek. Bu da krizleri iyiden iyiye tetikleyebilir. Dikkat diyorum, bakın burayı takip edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten hem bizim iç piyasada çok büyük oynaklıklar yaşanabilir. Bu Japonya'da yaşanacak kriz Asya'yı tamamen sarabilir. Dikkat diyoruz. Şimdi dolarla başlayalım. Şimdi dolar tabii FED'e odaklandı dedik. Bu akşama da dikkat, FED faiz kararı geldiğinde oynaklık iyice artacak. Şahin konuşmalar geleceğini düşünüyorum. Ama 50 bas puan geleceği için en azından benim tahminim öyle. Belki 75 bas puan ihtimali de var. Bir sürpriz yaparsa, son 4-5 senedir yapmıyor FED ama çıkıp da olası bir sürpriz yaparsa tabii piyasalarda
ani bir dolar değerlenmesi görebiliriz dolar endeksinde. Her neyse, şimdi hani dolar TL'deki çıkış tamamen işte Fed kaynaklı, işte Japonya'da oluşabilecek bir kriz kaynaklı vesaire değil. Bizim içerimizde, kendi içerimizde sorunlar da var. İşte rezervler ortada. Enflasyon %70'i aşmış. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar farklı, kurumlar farklı rakamlar açıklıyor. %160'lara yakın rakamlar dönüyor piyasalarda. Sadece FED'e tabii ki dolar TL endeksi değil. Tabii dolar TL'yi etkileyecek bir gelecek haberler, ama sadece oraya bakmayacağız. Dolar TL'de benim çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Geçen hafta Perşembe günü GES açıklandı. Detayları bu akşam belli olacak muhtemelen. Orada işte faiz endeksi, kağıtlar, kuponlar dönecek. O yüzden hani bakın, önlemler alındı, açıklandı vesaire, ama dolar TL'de adam akıllı bir geri çekilme yok. Geri çekilme olsa bile bu piyasalarda maalesef bir alım fırsatı olacak ki 16.80 ilk destek olur. Buradan geri dönüşler bekleriz. Hani birazcık daha zorlarlarsa belki 16.50'ye dokunur, ama altını ben beklemiyorum. Yani fazla düşüş de beklemiyorum. Dolar TL'deki çıkışlar maalesef devam edecek. 17 üzeri bizim için alarmdır ve günlerdir, haftalardır, hatta haftalardır demeyeyim, yani 4-5 gün oldu. 4-5 gündür üzerinde kapatıyoruz. Çıkış hareketin devamını bekliyoruz. Çok fazla söyleyecek bir şey yok maalesef. Politika faizini yukarı çekmedikçe, öyle işte %25'ler %30'larda kesmez bu saatten sonra. Enflasyona göre bir faiz artışı yapılmalı. Onu da biz istemiyoruz. O zaman dolar TL yukarı yönlü trendin devam ettirecek, yükselişlerin devamını bekliyoruz. Euro TL'de 17.80 üzerinde takılmaya devam ediyor. 18.50 ilk direnç hattımız, çıkışların devamını bekliyoruz. Ons altın şimdi geçen 1870'i gördüğünde, özellikle pazartesi çektiğim videoda 1865'li seviyelerdeydi. 1820'ye doğru bir geri çekilme olabilir dedik. Ekstra satışlar yedi. 1800 hattına geldi. Şimdi dolar endeksi daha da değerlenirse emtialar üzerinde, işte altın üzerinde baskı olabilir. Ama 1800'ü koruduğu sürece, 1800-1805 hattını ben altın tarafında yükseliş beklentimi koruyorum. Bunu da sürekli dile getiriyorum ve döneceği seviyeleri de satış yiyeceği seviyeleri de sizlere aktarıyorum. Şimdi Fed fiyatlaması bu akşam 50 bas puan artırsa, piyasalarda işte tamam 75 bas puan gelmedi, 50 bas puan geldi. Konuşmalar şahin bile olsa en azından birkaç gün sonra piyasalarda bir tepki hareketi, bir yükseliş hareketi, bir rahatlama olabilir. Bu senaryoyu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu tarz bir şey bekliyorum açıkçası ben de. Ons altında da 1805 üzeri kaldıkça yükselişlerin devamını bekliyorum arkadaşlar. Yani altın tarafında, ons altın tarafında, yani gram altın ben kesin gözüyle bakıyorum zaten yükseleceğini, ama ons altında dalgalanmalar olabiliyor. Gram altın birazcık daha dolar TL beraberinde olduğu için arkadaşlar, o tarafta yükseliş beklentim var. Devam ediyor. Yani oraya kesin gözüyle bakıyorum ben, ama ons altında dediğim gibi dalgalanmalar olabiliyor. 1805 üstü kaldıkça yükselişlerin devamını beklerim. Önünde 1830 direnci var. İlk etapta geçemeyebilir, ama sonra geçmesini beklerim. 1850 ve 1875'ler ikinci direnç seviyelerimiz. 1805 altı bir alarm seviyesi oluşabilir. Onda zaten şu anlık öyle bir beklentim yok. O fiyat hareketi, öyle bir fiyat hareketi gerçekleşirse konuşuruz. Ama bu gram altındaki pozların bozacağım anlamına gelmez. Altın tarafında yükselişlerin devamını bekliyoruz. Gram altın 1000 TL'den tekrar destek aldı. 1000 TL civarları benim için alım fırsatıydı. Hatta 980 dedik. Hala aynı geçerli. 980-960 aralığı gelirse alırım. Sizleri de almanızı, kendi adıma, kendim bu işlemi yaptığım için en azından benim görüşlerimi önemseyenler oralardan değerlendirebilir. Şimdi 1000 TL üzerinde kaldıkça 1200'lere doğru çıkışın devamını bekliyoruz. Altın alınır, dolar tutulur. Gram gümüş TL 11.50'ye yaklaştı. Desteğini aldı. Yükseliş devam ediyor. Tekrardan 12'ye dayandık. Gelirse zaten son videolarda dedim, 11.30'da 11 aralığı alım yeridir. Benim için alım yeridir. İşte nereden alınabilir diye soruyorsunuz. Ben işte güvenli bir yer arıyorum. Çok fazla risk almak istemiyorum diyenler için burası gelirse 11.30 11 civarı. Ben kendi adım alırım. 12.30 direnç geçilmesi durumunda her an 13.5 TL civarları önümüzdeki günlerde ve haftalarda hedef olmaya devam ediyor. Dolar endeksi 105'in üzerini test etti arkadaşlar. Dolar endeksi, buradan bir satış var ama halen çok güçlü. Satışlar belki 104'lere kadar uzanabilir. Belki aşağıda 103.80'ler tekrardan şu sarı bölge doğru olabilir, ama buradan tekrar dönüş alıp 105'leri tekrardan hedefleyeceğini ben düşünüyorum. Kısa vadeli ufak bir rahatlama, sonradan yükseliş devam edecektir. Şimdi Borsa İstanbul'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Borsa İstanbul'da da kademeli kontrollü bir düşüş var.
2460'ın altını beklemiyoruz. Borsada yükselişlerin devamını bekliyoruz. Yani kriz olsun olmasın, işte dolar TL değer kaybetsin kaybetmesin, Asya'da kriz olsun olmasın. Dünya borsaları satış yesin yemesin. Hani borsamızda biraz satış yer ama daha sonrasında ayrışacaktır. Benim beklentim bu yönde. 2450'ye her yaklaşma alım fırsatıdır bana göre. Bu enflasyon uçup gittiği bu ortamda borsadaki kağıtlarda tabii yukarı yönlü hedefleyecektir ama işte borsa ne kadar korur enflasyonu, orası birazcık daha tartışma açık bir konu. 2450 üzerinde kaldıkça 3000 seviyeleri hedef, ki kalmasını da bekliyorum ben. Yani yükselişin devamını bekliyoruz. Petrol tarafı 125'ten bir satış yedik şu bölgeden, şu kırmızı bölgeden. Şu kırmızı bölgeye doğru şu çizgiyi bir tık daha uzatacağım. 115'e doğru satışlar olabilir. Geri dönmesini beklerim 125'e doğru. Daha sonra yani 115 tarihi desteğimiz, 125 geçildiği anda 130 dolarlar maalesef hedef haline gelecek arkadaşlar. Hemen buradan Bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi Bitcoin tarafı ekstra satışlar gördük. Dirençler bir türlü açılmadı. Aşılmadığı gibi de işte Binance'in Bitcoin çekimlerini durdurması, Celsius'un Bitcoin çekimlerini durdurması piyasalarda huzursuzluk yaratıyor. Özellikle bugün bir de Fed'in faizi artıracağız sinyallerinden sonra kripto paralarda düşüş devam ediyor. Yani baktığımız zaman 19.800 desteğine kadar indik neredeyse. 19.000'ler görülmüş mü? Görülmese bile 20.000'ler görülmüş. 19.800'de bir destek hattı var. 19.800 veya da 18.000 dolarlardan şöyle bir 24-25 bin yapacak. Tabii bizim için hani 24 bin 25 bin kesmiyor biliyorsunuz yani. 28 bin 30 bin doları aşmamız lazım o bölgeye bir yükseliş için. 18 ve 20 bin arasından şöyle bir 25 bin dolar yapacak. Ama bu yükselişin başlayacağı anlamına gelmiyor. Kısa vadeli bir tepki hareketi arkadaşlar. Takip etmeye devam edeceğiz. Yani en azından şu Fed'i bir görelim. Şu Binance gibi büyük borsalarda birazcık daha rahat durursa en azından birazcık daha toparlanma hızlı olabilir. Bu arada şu stabil coin hakkında da uyarılarda bulunacağım. USDT hakkında arkadaşlar. Burada da bakın sarsıntılar var. Piyasa birazcık da bundan korkuyor. Dün 0.95'leri gördü. 1 dolar olması gereken. Hani Luna'nın, Terra'nın USDC gibi çakılır mı diye korkular var. Dikkat diyorum. Yani bu stabil coin'deyseniz eğer başka stabil coin'lere geçebilirsiniz. Burada birazcık böyle sarsılma var. Ne olacağı belli olmaz. Ben çok güvenmiyorum açıkçası USDT'ye. Bu tarz bir şey olabilir. Piyasa birazcık da bundan ürküyor. Bitcoin'deki satışlarda birazcık bu sebepten dolayı arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kripto paralar ile ilgili olarak da yorumlara sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Hoşça kalın.